Merhaba sevgili canlar. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Bugünkü size bahsetmek istediğim konu üveit nedir, üveit atağı nedir? Anatomiden hatırlarsak ya da biyoloji derslerimizden gözün iris, silyer cisim ve koroidden oluşturan tabakalarından, bazen de damar tabakada denilir, meydana gelen iltihaplanmaya üveit adı verilir. Müzmin seyirli olan bu hastalıkta zaman içinde tekrarlayan şekilde görülen alevlenmelere üveit atağı adı verilir. UVA bölgesindeki iltihaplar yerleşim durumlarına göre iki gruba ayrılır. Önde daha çok iris ve silyer cismin ön bölgesinde iştirak eden iltihaplar ön üveit olarak adlandırılır ve tedaviye kolay ve iyi cevap verir. Arka bölgede koroid ve bazen de retinanın iştirak ettiği iltihaplar ise arka üveit olarak adlandırılır. Arka üveit özellikle tedavisiz bırakıldığında ciddi kalıcı görme kayıplara yol açabilir. Pars planit ise koroid ve retinanın periferik bölgesinde yani silyer cisme yakın bölgelerde meydana gelen özel iltihabi durumlara verilen addır. Görmenin riske edilmediği durumlarda tedavisiz sık kontroller ile izlenebilir. Ciddi hasar bırakmayan özelliğe sahiptir. Arka üveitlerde komşuluk yolu ile retinanın iştirak ya da kendisinin direkt olarak olaya katılmasıyla görülen durum korioretinit olarak bilinir. Gözün arka kısmında görme siniri ve makula dediğimiz merkezi bölgeleri ilgilendiren iltihaplanmalar ciddi görme azalmasına yol açar. Periferik bölgede ise görme keskinliği direkt olarak etkilenmez, adacık tarzında görme kayıplarına neden olur. Üveit hastalığının nedenleri nelerdir? Bunlara baktığımızda üveitte sorumlu etkenler çoğunlukla bilinmemektedir. Bir grup üveitler ise vücudun diğer bir bölgesinde spesifik bir hastalığın eşliğinde görülebilir. Bunlar arasında bel soğukluğu, tıpta sifilis, verem yani tüberküloz, bruselloz, herpes ve AIDS gibi enfeksiyöz hastalıklar vardır. Ayrıca kolajen doku ve otoimmün kaynaklı olarak da tanımladığımız genel vücut sistemik hastalıkları eşliğinde üveit görülebilir. Bunlara örnek olarak Behçet hastalığı, sarkoidoz, ankilozan spondilit ve romatoid artrit verilebilir. Yine bazı tümörlerin eşliğinde de üveit gelişebilir. Bu nedenle üveit gelişen hastaların göz doktorlarınca ayrıntılı tıbbi hikayeleri alınmalı ve ayrıntılı göz muayenesi yapılmalıdır. Sistemik hastalık şüphesi uyandıran hastalara ise altta yatan hastalığın ortaya çıkarılması için ilgili vücut muayenesi ve laboratuvar testleri gerekebilir. Üveit atağının belirtileri nelerdir? Üveit gözün ön bölgesiyle sınırlı olduğunda alevlenme dönemlerinde gözde kızarıklık, bulanık görme veya görmede azalma, göz çevresinde ağrı, ışığa karşı hassasiyet ve uçuşmalar şeklinde belirti verir. Alevlenme veya aktivasyon arka bölgede ise belirtiler çoğunlukla bulanık görmede ve görme azalması şeklindedir. Alevlenme merkezi bölgede ise ortaya çıkışı aynı görme azalması şeklindedir ve dokularda hasar oluşturduğundan kalıcı görme kayıpları ortaya çıkar. Merkezi bölgenin dışında meydana gelen alevlenmeler ve hastalar görmede bulanıklık ile kendini gösterir ve bunlar her ne kadar sekel bırakarak sonlansa da makula etkilenmediği sürece kalıcı görme kaybı yoktur.
Üveit tedavisine baktığımızda tek başına izole nedeni belli olmayan idiopatik veya sistemik hastalıkların varlığında olan üveitler detaylı olarak değerlendirildikten sonra tedavi programlanmasına alınır. Örneğin verem yani tüberküloz enfeksiyon nedeniyle üveit gelişen bir hastanın üveit tedavisiyle birlikte tüberküloz enfeksiyonunun da tedavisi yapılmalıdır. Üveit tedavisinde başlıca kullanılan ilaçlar 1. Kortikosteroidler, izole ön üveit olan hastalarda genellikle kortikosteroid içeren damlalar ve benzeri merhemler kullanılır. Arka veya penoveit olan hastalarda ise sistemik kortikosteroidler verilir. Kortikosteroidler ciddi yan etkileri olan ilaçlardır. Bu tedaviyi alanlar tuz kısıtlanmasına, kan şekeri ve sistemik hipertansiyon kontrolüne dikkat etmelidir. Diğer bir grup ilaç bu tedavide kullandığımız bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar. Bunlar azatoprin, siklosporin A, siklofosfamid ve interferon gibi ilaçlardır. Arka veya penüveiti olan olgularda tutulumun şiddeti ve atakların sıklığına göre bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar tek veya kombine kullanılabilir. Üçüncü grup ilaç ise ön üveitte kortikosteroid içeren damlaların yanı sıra göz bebeğini genişletici damlalar, yapışıklıkları önlemek ve göz çevresindeki ağrıyı azaltmak amacıyla kullanılır. Her ilacın bir veya birden çok yan etkisi bulunur. Ayrıca hastalarda beklenilen hekimin önerilerine dikkate uymaları ve takiplerini düzenli olarak yaptırmalıdırlar. Bu arada ilaçların düzensiz kullanımı ve aniden kesilmesi sonucu üveit atakları gelişebileceğinden bu hususta titiz davranmalıdır. Üveitte ne gibi durumlarda göz ameliyatı önerilir? Üveitli gözlerde zaman içinde hastalığı ve tedavi kullanan ilaçlara bağlı komplikasyonlar gelişebilir. Katarak bu komplikasyonlardan biridir ve tedavisi ameliyat ile yapılır. Bazı özel üveit tipleri dışında genellikle göz içine merzek yerleştirilebilir. Yeni damar oluşumları neticesinde meydana gelen ve gerilmeyen cansı cisim, vitreoz içi kanama ve vitreoz içinde yoğun iltihabi yanıt neticesinde gelişen yoğunlaşma ve kesiflikleri olan ve ayrıca ilaçla tedaviye yanıt alınamayan kistoid maküler ödemli hastalarda ise vitrektomi adı verilen ameliyat uygulaması gerekebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Sağlıcakla kalın, sağlıklı kalın.